Merhaba arkadaşlar, Ören Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size tığ işi muhteşem bir bere modeli anlatacağım. Hem kendiniz örebilirsiniz hem kızlarınızı örebilirsiniz. Bir günde oturup bitirebilirsiniz. O kadar ki kolay, o kadar ki güzel bir model, kesinlikle tavsiye ederim. Çok şık oluyor. Tuğla desenli bir model arkadaşlar. Çok istek geliyordu. Kısmette bugüneymiş. İnşallah beraber öreceğiz. Büyükler için yapacaksanız bir yumak yeterli arkadaşlar. Ben ip olarak Nako Süper inci kullanacağım. İpim 100 gram 260 metre. Lastik kısmını örerken elinizi biraz sıkı tutun. Modeli yani deseni yaparken de geniş, elinizi geniş tutarak örersiniz. Daha güzel durur. Tığ olarak da ben şöyle 2 numara 1,75 milimetrelik tığla öreceğim. 2,5 numara tığla da örebilirsiniz. Elinizi geniş tutmak istiyorsanız daha büyük, daha kalın tığ kullanabilirsiniz. Evet, modelimi başlarken zincirle başlayacağız arkadaşlar. Zincirle başlayacağız. Desen de 8 zincir ve katlarından oluşuyor. 8 zincir ve katları olarak zincir çekerek başlayabilirsiniz. O şekilde ya da yorum kısmında bana sorun. Ben size yardımcı olurum. Daha büyük ya da daha küçük yapmak isteyenler. Benim yapacağım arkadaşlar 9-10 yaş için ideal bir model. 96 tane zincir çekeceğim. 8 ve katları olarak başlamış olacağım. Hazırsanız hemen başlayalım. Hadi bakalım, Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle ilk zincirimi çok sık çekmiyorum arkadaşlar. Biraz geniş çekiyorum çünkü her birine bir trabzan yapacağız. Evet, alın kısmından başlayacağız. Yukarıya doğru, tepeye doğru öreceğiz. Benimle aynı başlayanlar 96 tane zincir çeksinler. Ben de 96 tane zincir çekip döneceğim. Evet, ben 96 tane zincir çektim arkadaşlar. Şöyle yeterli. Şöyle düzeltiyorum arkadaşlar. Şöyle şu şekilde düzeltiyorum. Ve şöyle katlayıp ipimi aldım. İlk zincirime batıyorum. İlmeği alıp ilmeğin içinden geçirdim. 3 zincir çekiyorum. 1 2 3 tığıma doladım. Sıradaki zincire bir dolayıp 2 defa da çektiğim trabzan yapıyorum. Doladım, sıradaki zincire trabzan. Bu şekilde her bir zincire bir trabzan yaparak ilerleyelim. Evet, başladığımız yere kadar bu şekilde devam edelim. Evet, sıranın sonuna geldim. 96 tane zincirle birlikte 96 tane trabzanım oldu. Şöyle ilk yaptığım zincire batıyorum. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. 3 zincir çekiyorum. Şimdi lastik örgümüze geçiyoruz. Tığ işi lastik. Sıradaki trabzanı bu şekilde önden beline dolayarak trabzan yapıyorum. Tığımı doladım. Sıradaki trabzanı da arkadan bu şekilde batarak trabzan. Doladım, sıradakine önden. Tığımı doladım, sıradakine bu şekilde arkadan beline dolayarak trabzan. Bir önden beline dolayarak trabzan. Bir de arkadan beline dolayarak trabzan. Evet, bu şekilde dediğim gibi sırayı tamamlayacağız. Başladığımız yere kadar geleceğiz. Evet, tamamlayıp döneceğim. Evet, sıranın sonuna yaklaştım. Tığımı doladım. Son olarak burada bir trabzanım kaldı. Onu da önden beline dolayarak trabzan yapıyorum. Karşında ilk yaptığım zincir var. Tepesine batıyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. 3 zincir çekiyorum. Bir üst sıraya geçiş hep bu şekilde olacak. Tığıma doladım. Şimdi yerler belli arkadaşlar. Batacağımız yerler. Karşımda önden dolayarak battığım trabzan var. Önden dolayarak trabzan yapıyorum. Tığıma doladım. Sıradakini de arkadan dolayarak batmışım. Bakın arkada duruyor.
Ona da arkadan dolayarak trabzan yapıyorum. Bir önden dolayarak, bir arkadan dolayarak. Evet, 3. sıramızdayız. Bu şekilde devam edeceğiz. 5 sıra olana kadar bu şekilde örelim. Sonra desenimize geçeceğiz. Evet, şöyle göstereyim. 5. sıramı da tamamlamak üzereyim. İlk yaptığım zincirin tepesine batıyorum. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. Şöyle 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Şöyle beraber sayalım. 1, 2, 3, 4, 5 sıra ördük. Modelimiz tersinden yapılıyor arkadaşlar. Modelimiz tersinden yapılıyor. O yüzden şu şekilde çevirelim. Evet, çevirdim. Sayıyorum trabzanları. 3 zincir çekmiştik. 1, 2, 3. Dördüncü trabzana başına dolamadan batıyorum. 3 zincir çekiyorum. Biraz elimi geniş tuttum. Trabzanlarımı sayıyorum. 1, 2, 3. Dördüncü trabzana başına dolamadan batıyorum. Yuva yapıyoruz. 3 zincir. 1, 2, 3. Dördüncü trabzana başına dolamadan batıyorum. Tepesine normal şekilde batıyorum. 3 zincir. 1, 2, 3. Dördüncü trabzana başına dolamadan batıyorum. Ve 3 zincir. Bu sıramız bu şekilde ilerliyor. Sıranın sonuna kadar gelelim. Evet, sıranın sonuna geldim. En son 3 zincir çektim. Şöyle ilk başladığım yere batıyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. 24 tane bu şekilde yuvam oluştu. Evet, çift sayı olması lazım arkadaşlar. Ona dikkat edin. Yoksa yanlış olur. Ve bu yuvanın içine girip bir sık iğne yapıyorum. 3 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Bu yuvanın içine bir dolayıp 2 defa da çektiğim trabzan yapıyorum. Evet, aynı yuvaya bir trabzan daha yapıyorum. Baştaki zincirle birlikte 5 tane trabzan olacak. 4, 5 oldu. Hiç zincir çekmeden tığıma doladım. Sıradaki yuvaya 5 tane trabzan. 1, 2, 3, 4 ve 5. Tığıma doladım. O yüzden söyleyeyim arkadaşlar. Çift sayı olacak. Çünkü bu ikisinden bir desen oluşturacağız. Yani 10 trabzandan bir desen oluşturacağız. O yüzden tığıma doladım. Hiç zincir çekmeden sıradaki yuvaya 5 tane trabzan. 2, 3, 4 ve 5. Doladım. Sıradaki yuvaya geçiyorum. 5 trabzan yapıyorum. Her yuvaya 5 trabzan yaparak sıranın sonuna, başladığımız yere kadar gelelim. Evet, trabzan yaparak sıranın sonuna geldim. İlk yaptığım zincirin tepesine batıyorum. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. 3 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Hemen bu tepesine battığım zincire bakın, önden beline dolayarak ilmek aldım, doladım. İkisini çektim, son ilmeğim kaldı. Tığıma doladım. Sıradaki trabzan aynı şekilde önden beline dolayarak giriyorum. İlmek alıyorum, doladım. İkisini çektim. Yani yarım trabzan yapıyorum. Doladım, sıradakine geçiyorum. Bu şekilde yarım trabzanlar yapıyoruz. Son ilmeklerini tığımızda bırakıyoruz. Doladım, sıradakine önden giriyorum. İlmek alıyorum, doladım. İkisinin içinden geçtim. Son ilmeği bırakıyorum. Bu şekilde ilerliyorum. Bakın. 5 tanesini yaptım. Şimdi 6.'ya geçiyorum. Doladım, sıradakine önden beline dolarak giriyorum. İlmek aldım, doladım. İkisinin içinden geçtim. 6 oldu. 7, 8, pardon, dolumu unutmuşum. Doladım. 9, doladım. Sıradakine
önden beline dolayarak yarım trabzan yapıyorum. 10. Tığınızda böyle sıkıntı oluşuyorsa arkadaşlar tulip tığla da yapabilirsiniz. Yani burada kasıyorsa ya da yetmiyorsa tığınıza doladım. Bütün ilmeklerin içinden geçiyorum ve kapattım. 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Zincirimizi biraz geniş çekelim. Sıradaki bakın deseni ön yüzde oluştu bir desenimiz. 3 zincir çektim. Karşımdaki ilk trabzanın tepesine, ikinci desenin ilk trabzanın tepesine başına dolmadan batıyorum. Ve 3 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Aynı trabzana önden beline dolayarak yarım trabzan yapıyorum. Bu 1, 2, 3, 4, doladım. Sıradakini yapıyorum. 5, doladım. Sıradakini önden beline dolayarak batıyorum. 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 tane yarım trabzan yaptıktan sonra doladım. Bütün ilmekler içinden geçiyorum ve kapatıyorum. 3 zincir çekiyorum. Sıradaki desen için ilk trabzanın tepesine başına dolamadan batıyorum. Evet bakın ikinci desenimizi de oluşturmuş olduk. 3 zincir, tığıma doladım. Hemen aynı trabzana önden beline dolayarak yarım trabzan. 10 tane yarım trabzan yapıyoruz. Önden beline dolayarak. Evet 9'uncuyu yapıyorum ve 10'uncuyu yapıyorum. Ve doladım. Bütün ilmeklerin içinden geçiyorum. Kapattım. 3 zincir. 1, 2, 3. Karşımızda bakın 5 trabzan bir yuvaya 5 trabzan bir yuva yapmıştık. Bu 10 trabzandan bir desen oluşturuyoruz. Buradaki gibi. 10 tane yarım trabzan yapıp kapatıyoruz. Evet. İkinci desen için 3 zincir çektim. Karşındaki ilk trabzana başına dolamadan batıyorum. Ve 3 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Yine önden beline dolayarak yarım trabzan yapmaya başlıyorum. 10 tane yapıyoruz. Şöyle burayı hızlı yapayım. Evet 5.'yi yaptım. 6, 7, 8, 9 ve 10. Ve hepsini bir kapatıyorum. 3 zincir. Ve sıradaki ilk trabzanın tepesine başına dolamadan batıyorum. 3 zincir. İlk trabzanı mutlaka batıyoruz 10 tane olması için. Evet bakın 4 tane desen yaptık. Bu şekilde sıranın sonuna kadar gelelim. Evet sıranın sonuna geldim. Şöyle göstereyim ön yüzünü. Sıranın sonunda en son 3 zincir çektim. Şöyle ilk başladığım yer diyelim ya da şöyle anlarsınız zaten. Buraya başına dolamadan batıyorum. Ve buradaki zincir yuvasına geçiyorum. Başına dolamadan batıyorum. 3 zincir çekiyorum. Evet ilk önce yuvalarımızı kendimiz oluşturduk. Artık yuvalarımız var arkadaşlar. Desenimizde 2 sıradan oluşuyor. Bir sıra trabzan yapacağız. Bir sırada da 10 tane trabzanı yarım trabzan yaparak toplayacağız. Şimdi trabzan sırasındayız. 3 zincir çektim. Aynı yuvaya 4 trabzan daha yapıyorum. Baştaki zincirle birlikte 5 olacak. 3, 4 ve 5. Tığıma doladım. Sıradaki zincir yuvasına 5 trabzan.
2, 3, 4 ve 5. Tığıma doladım. Sıradaki yuvaya 5 trabzan. 2, 3, 4 ve 5. Tığıma doladım. Sıradaki yuvaya geçiyorum. 5 trabzan. Evet, her yuvaya 5 trabzan yaparak sıranın sonuna kadar gelelim. Evet, trabzan sırasının sonuna geldim. Şöyle ön yüzden göstermek istiyorum arkadaşlar. Desenimiz desenin üstüne denk gelmeyecek. Şöyle araya denk gelecek. 5 trabzan buradan alacağız. 5 trabzan buradan alacağız. Kapatacağız. Evet. Üst üste denk gelmemesi için şimdi ilk yaptığım zincirin tepesine batıyorum. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. Şöyle 5 tane trabzanı atlayıp 6.'ya geçeceğiz. Ondan sonra deseni yapacağız. Sıradakine geçtim. Batıyorum. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçiyorum. Kaydırma tekniğiyle ilerliyorum. Sıradakine battım, ilmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. 4.'ye battım, ilmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. 5.'ye battım, ilmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. Bakın diğer yuvaya battığım ilk trabzanın tepesine kadar geldim. Buradaki ilk trabzanın tepesindeyim. Yani 5 trabzan ileri aldık. 3 zincir çekiyorum. Burada ikinci sırada ne yaptıysam deseni kapatma sırasında aynı işlemi yapacağım. 3 zincirden sonra doladım. Hemen bu ilk trabzana önden beline dolayarak yarım trabzan yapıyorum. Sıradakine yarım trabzan, önden beline dolayarak. Sıradakine 3 batıyoruz. İlmeği alıp dolayıp ikisinin içinden geçiyoruz. Son ilmeğimizi tığımızda bırakıyoruz. 5 sıradakine geçiyorum. 6 sıradakine geçtim. 7 8 9 ve 10. Dolayıp bütün ilmeklerin içinden geçiyorum ve kapatıyorum. 3 zincir çekiyorum. Bu 3 zincirimizi biraz geniş çekelim. Ve sıradaki ilk trabzanın tepesine başına dolmadan batıyorum. Bakın desenimiz araya denk geldi. 3 zincir aynı işlemi yapıyorum. Tığımı doladım. Hemen ilk trabzana önden beline dolayarak yarım trabzan. İkinci trabzana yarım trabzan. Zincirimizi saymıyoruz arkadaşlar. Yarım trabzanlarımızı sayıyoruz. 5 6 7 8 9 ve 10 tane yarım trabzan yapıp dolayıp bütün ilmeklerin içinden geçiyorum ve kapatıyorum. 3 zincir ve ilk trabzana başına dolamadan batıyorum. 3 zincir çekiyorum. Tekrar aynı işlemi yapıyorum. Hemen ilk trabzanıma önden beline dolayarak yarım trabzan. Evet, bilirsiniz artık bu şekilde sıranın sonuna kadar gelelim. Sıranın sonuna geldim. İkinci desenin sonuna geldim. Gördüğünüz gibi en son burada 10 tane yarım trabzanımı topladım. 3 zincir çektim. Şöyle bakın, burada zincirim var. 3 zincir çekip başlamıştık. Şuna başına dolamadan bat ya da kaydırma tekniğiyle batalım. İlmeği alıp ilmeğin içinden geçirelim. Sonrasında bu zincir yuvasına başına dolamadan batıyorum. Trabzan sırasındayız. 3 zincir çekiyorum. Bir sıraya geçmiş olduk. Bu yuvaya zincirle birlikte 5 tane trabzan. 3 4 ve 5. Tığıma doladım. Sıradaki zincir yuvasına bu şekilde 5 trabzan. Her yuvaya yine 5 trabzan yapıyoruz. Deseni anladınız. Sadece bir sıraya geçişte yana kaydıracağız. Onu bir daha göstermek istiyorum arkadaşlar. Trabzan sırasında kaymıyoruz. Sadece ikinci sırada kayacağız. Onu göstereceğim.
Evet, her yuvaya 5 trabzan yaparak bu sıramızda tamamlayalım. Evet, trabzan sırasının sonuna geldim. Yine ilk yaptığım zincirin tepesine batıyorum. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. Şöyle araya kaydırmam lazım, yani şuraya gelmem lazım arkadaşlar. Şöyle olması lazım, üst üste olmaması lazım. O yüzden yine ikinci desenin ikinci sırasında yaptığımız gibi kaydırma tekniğiyle 5 trabzan atlayacağız. 6.'ya geleceğiz. Sıradaki trabzana batıyorum, ilmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. Sıradakine battım, ilmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. Sıradakine batıyorum, ilmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. Beşinciye batıyorum, ilmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. 6. trabzana bakın. 6. trabzana battım, ilmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. Evet, buradan başlarsak desenimiz araya, iki desen arasına denk gelecek. Hep bu şekilde olacak. 5 trabzan trabzanın üzerinden kaydırma tekniğiyle 6. trabzana geleceksiniz. O şekilde başlayacaksınız. Trabzanları toplama sırasında, yani ikinci sırasında, desenin ikinci sırasında tığıma doladım. İlk trabzanı yine önden beline dolayarak yarım trabzan yapıyorum. İkinciye de yarım trabzan. Yine 10 tane yarım trabzanımızı yapalım. Evet, 10 tane yarım trabzan yaptım ve kapattım. 3 zincir çekiyorum. 1 2 3. 3 zincirden sonra sıradaki trabzana başına dolamadan batıyorum. 3 zincir çekiyorum. Buradaki zincirlerimizi geniş yapmamız lazım. Onu söyleyeyim hep. Evet, bakın araya geldi. Bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Artık bilirsiniz. Böyle yapalım. Düz bir şekilde devam edeceğiz. Eksiltmeye başlamayacağız. Ben öreceğim, size kaç sıra ördüğümü öyle size göstereceğim. Evet. Gördüğünüz gibi benimki yeterli diye düşünüyorum. Ne kadar ördüm? Beraber sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 desen sırası olana kadar ördüm. Santim olarak da sorarsanız çok böyle uzun istemiyorum. Şöyle 18 santim olmuş. 17,5 da denilebilir. Evet. Artık tepe kısmını daraltmaya başlayacağız. Şöyle yuvanın içine giriyorum. Başına dolamadan batıyorum. 3 zincir çekiyorum. Bu sıramızda daraltmaya başlayacağız. Dediğim gibi her yuvaya 4 tane trabzan yapacağız. Zincirle birlikte 4 yapalım. 2, 3, 4. Tığımı doladım. Sıradaki yuvaya geçiyorum. 4 tane trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 ve 4. Sıradaki yuvaya geçiyorum. 4 trabzan yapıyorum. Bir altta, yani daha önceki sıralarda 5 yapıyorduk. 4'e düşürdük. Evet, her yuvaya 4 trabzan yaparak sırayı tamamlayalım. Evet, sıranın sonuna geldiğim ilk yaptığım zincirin tepesine batıyorum. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. 4 trabzan ileri gideceğim. Şöyle 5. trabzanın üzerine gelelim kaydırma tekniğiyle. 3, 4 trabzanın üzerinden geçtim. 5. trabzanın üzerine geldim. Yine desenimin ortada olmasını istiyorum. O yüzden 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Tığıma doladım. Karşımda gördüğünüz gibi 8 tane trabzan var. 8 tane yarım trabzan yapacağım. İlkine yarım trabzanımı yaptım. Evet, 2, 3 tuğlalarımızı 8 trabzandan oluşturacağız. Evet, 7 ve 8. Hepsini bir kapatıyorum. 3 zincir çekiyorum. Ve karşımdaki ilk trabzanın tepesine başına dolamadan batıyorum. 3 zincir doladım. Yine
8 tane yarım trabzan yapıp kapatacağım. Evet. Bu şekilde sıramızı tamamlayalım. Evet, sıramı tamamladım. Ağız kısmı gördüğünüz gibi tepe kısmı biraz daraldı. Şimdi bu sırada da şöyle sabitledikten sonra sıradaki yuvaya başına dolamadan batıyorum. 3 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Bu yuvaya 3 trabzan yapıyoruz. Bir altta 4 yapmıştık. Bu sırada her yuvaya 3 trabzan. Zincirle birlikte 3 oldu. Sıradaki yuvaya geçiyorum. 3 trabzan. 2 3. Burada tığıma doladım. Sıradaki yuvaya geçiyorum. 3 trabzan yapıyorum. Evet, şöyle. Her yuvaya 3 trabzan yaparak sıranın sonuna kadar gelelim. Evet, 3 trabzan yaparak sıranın sonuna geldim. Yine ilk yaptığım zincirin tepesine batıyorum. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. Kaydırma tekniğiyle yine ileri gidiyorum arkadaşlar. Sıradaki trabzana batıyorum, ilmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. Sıradakine batıyorum, ilmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. Sıradakine battım, ilmeği içinden geçirdim. Karşımda gördüğünüz gibi yuvanın içinde 3 trabzan var. Burada 2 zincir çekelim artık. Hani iyice daralsın. 2 zincir çektim. Tığıma doladım. Hemen ilk trabzanımı beline dolayarak yarım trabzan. 3 tane yarım trabzan yaptım. Doladım. Sıradaki 3 trabzanımı da beline dolayarak yarım trabzan yapıyorum. Evet, tuğlamızı bu sefer 6 tane yarım trabzandan oluşturuyoruz. Kapattım. 2 zincir. 1 2. Karşındaki ilk trabzanın tepesine batıyorum. Başına dolamadan 2 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Yine 6 tane yarım trabzan. 2 3 4 5 ve 6 ve kapatıyorum. 2 zincir. Şöyle bakın, ön yüzden bakarsanız tuğlamız bayağı bir küçüldü. Evet, bu sıramızı da tamamlayalım arkadaşlar. Evet, şöyle göstereyim. Sıranın sonundayım arkadaşlar. En son 2 zincir çektim. Şöyle ilk başladığım yere batıyorum. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. Sıradaki zincir yuvasına başına dolamadan batıyorum. Bu sırada da 3 zincir çektim. Her yuvaya 2 trabzan yapalım. Bakın, zincirle birlikte 2 oldu bile. Sıradaki yuvaya geçiyorum. 1 2 trabzan. Doladığım sıradaki trabzana geçtim. Pardon, yuvaya geçtim. 2 trabzan. Sıradaki yuvaya geçtim. 2 trabzan. Evet, her yuvaya 2 trabzan yaparak sırayı tamamlayalım. Evet, her yuvaya 2 trabzan yaparak sıranın sonuna geldim. İlk yaptığım zincirin tepesine batıyorum. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. Yine kaydırma tekniğiyle ilerliyorum. Sıradaki trabzana batıyorum. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. Sıradaki trabzana batıyorum. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. Evet, 2 trabzan atladık. 3. trabzanın tepesindeyiz. Şöyle burada 1 2 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. 4 tane yarım trabzan yapacağım. 1 2 3 ve 4. Dördünü bir kapatıyorum ve bir zincir çekiyorum. Sıradaki trabzanın tepesine başına dolamadan batıyorum. Bir zincir çektim. Tığıma doladım. 4 tane yarım trabzan yapıyorum. Son sıramızdayız arkadaşlar. 3 ve 4. Dördünü bir kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum. Sıradaki trabzanın tepesine batıyorum. Yine desenimiz gördüğünüz gibi aralara denk geliyor. Sırayı tamamlayalım. Evet, sıranın sonuna geldim. Şöyle ilk başladığım yere batıyorum. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. İlmeğimi genişlettim. Yeterli diye düşünüyorum arkadaşlar. İpimi biraz uzun kestim ki dikeyim, iğneme geçirdim ipimi. Son ilmeğin içinden geçiyorum. Şöyle ters tarafından dikmek istiyorum. Şöyle çevireyim.
Evet, şöyle o yuvalardan iğnemi geçiriyorum. Düzdüreceğim, o yüzden her yuvadan bu şekilde geçiyorum. Şöyle çektireyim. Evet, şöyle iyice çektirip biraz sıkılamak istiyorum arkadaşlar. Şöyle tepe kısmı tam kapansın. Evet, iyice sıkılayıp döneceğim. Şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Pompon yapmak mı istiyorsunuz? Belki aynı ipten yapabilirsiniz. Elinizde hazır pompon yoksa. Şöyle hazır pompon da kullanabilirsiniz. Bu şekilde güzel olur diye düşünüyorum. Size kalmış. Pompon yapım videosu var kanalımda. Böyle aynı ipten yapabilirsiniz. Size kalmış. Ben burayı iyice kapatıp bir de bunu şöyle sabitleyip döneceğim. Pomponu geri dikmedim arkadaşlar. Şöyle ne bileyim, hoşuma gitmedi. Sade daha güzel durdu. Sanki şöyle tepesi zaten çok şık, güzel duruyor. Böyle de kullanabilirsiniz. Ben geri dikmeyeceğim. Böyle harika oldu. Şu alın kısmında yapalım arkadaşlar. Burası hem birazcık daraltalım. Üst kısma göre birazcık geniş oluyor. Şöyle bir zincir çektim. Kaydırma tekniğiyle yapacağım arkadaşlar. Genelde yapıyorum ben. Şöyle başladığımız yer neresiydi? Evet, şuradan başlayalım. Batıyorum. İlmeği alıp buradan geçirdim. Sıradaki yuvaya geçiyorum. İlmeği alıp ilmeğin içinden geçiriyorum. Kaydırma tekniğiyle. Batıyorum. İlmeği aldım. İlmeğin içinden geçirdim. Alın kısmı burası genişse arkadaşlar biraz sıktırarak yapabilirsiniz. Daralsın diye. Ya da normal şekilde batıp ilmeği alıp ilmeği içinden geçirin. Böyle hem toparlar hem de gördüğünüz gibi gayet güzel duruyor böyle. Ben genelde bu şekilde yapıyorum. Batıyorum, ilmeği alıp ilmeği içinden geçiriyorum. Böyle. Evet, tamamen etrafını yapalım. Evet, sıranın sonuna geldiğim, başladığım yere kadar geldim. Şöyle tersinden bir sonraki yuvaya batırdım. İlmeğimi buradan aşağıya çekiyorum. Aşağıya çekip bir zincir çekiyorum ipimi. Biraz uzun bırakıp kesiyorum. Evet, burada saklama katını biraz ilerletip şöyle bir zincir çekiyorum. Biraz daha ilerletip keseceğim fazlasını. Evet, tamamdır. Gördüğünüz gibi bitti arkadaşlar. Böyle elimi biraz geniş tuttum. Böyle nasıl yapsanız kasıyordu arkadaşlar. Yani fazla daralıyordu. O yüzden birazcık geniş yaptım. Evet, harika bir beremiz oldu. Sizinkiler de eminim bu kadar, en az bu kadar güzel oldu. İnşallah anlatımdan da memnun kaldınız. Tepe kısmı da gayet şık, hoş duruyor. Beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Videolarımı beğenip paylaşırsanız, yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. Eğer ki bu modeli şimdi değil de ileride örmek isterseniz de kaydet butonuna basın. Daha sonra kaydettiğiniz videolar arasında bulabilirsiniz. Eğer ki başlamak için, hani büyükler için ya da daha küçükler için başlamak isterseniz de yorum kısmına yazın.
konusunda size yardımcı olurum. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.